Arkadaşlar masada durmakta olan bu dizüstü bilgisayar gerçekten çok güçlü bir model. Monster'ın Toolpar T7 ve 22.2 isimli bir modeli bu videoda inceleme konuğumuz. Gelin hep birlikte şu cihaza bir yakından bakalım. Toolpar T7 ve 22.2 modelini bir kere size zaten videonun girişine söyledim. Bundan sonrasında devamında T7 diyeyim ben video boyunca. Aramızda bunun lafı olmaz diye düşünüyorum. Bu cihazda klasik bizim bildiğimiz dizüstü oyuncu bilgisayarlarıyla benzer bir tasarım hatlarıyla karşımıza çıksa da aslında şurada gördüğünüz ekranda farklı dokunuşlar var. Hemen burada klavyenin üst bölümünde, ekranın alt bölümünde kalan güzel RGB aydınlatmalar var. Bunlar harbiden güzel ve şık bir görünümü bizlerle buluşturmuş. Genel anlamda konuşmam gerekirse cihazın ön bölümü her zaman olduğu gibi biraz daha inceyken arka bölüme doğru bir tık daha kalınlaşıyor kasa. Kasanın genel inceliğine baktığımızda da 24.9 mm'lik bir kalınlığı var bu cihazın. 2.55 kilogramlık bir dizüstü bilgisayardan bahsediyoruz. Bu cihazı satın aldığınızda sizlere bir de Monster tarafından bir taşıma çantası veriliyor. Çantayı alıp sizler de bilgisayarınızı güvenle taşıyabilirsiniz. Pahalı bir cihaz tabii ki. Çanta vermeleri bence güzel olmuş. Bilgisayarın üzerindeki çıkışlara baktığımızda sağ tarafında 2 adet USB 3.0 girişleri bulunuyor cihazın. Aynı zamanda sağ tarafta yine bir de SD kart okuyucu bulunuyor bu cihazda. Bilgisayarın soluna baktığımızda ise bir adet yine USB 3.0'ımız var. Yanında bir adet mikrofon girişimiz var. Bir adet de yanında kulaklık girişimiz var. İkisini ayırmışlar. Bu güzel olmuş çünkü oyuncuların kulaklıklarının bazıları çift girişli olabiliyor. Bilgisayarın arka tarafına baktığımızda ise bir Ethernet girişi, bir HDMI girişi, bir Type-C girişi ve bu bilgisayar pahalı bir cihaz. Dolayısıyla kullanacağınız yerde bir de Kensington kilidi dediğimiz giriş bulunuyor. Bu girişi kullanarak cihazınızı herhangi bir yere kilitleyebilirsiniz ve güvenliğini de sağlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gelelim iç kısmına doğru yavaştan ilerleyelim. İçerisinde Duo Fan dediğimiz özellik bulunuyor. Zaten arkasında da 2 adet hava çıkışı var cihazın. Bu 2 adet fandan oluşan sistemde turbo seçeneği de bulunuyor. Bu turbo fan seçeneğini cihazın içerisinde bulunan Monster kontrol merkezi üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Böylelikle fanınızın durumuna göre de bilgisayarınızın sıcaklığına göre de orada ufak dokunuşlar yapabilirsiniz diyorum ve buradan ekrana doğru devam ediyorum. 17.3 inçlik gerçekten büyük gözüken ve aynı zamanda da QHD dediğimiz yani 2560'a 1440 çözünürlüğünde bir ekran paneli karşımızda duruyor. Şimdi bu ekranın avantajları neler? Biraz onlardan da sizlere bahsedeyim. 165 Hz'lik bir yenileme hızı var. Bu güzel bir detay. Özellikle oyun oynayan arkadaşlarım için çok önemli bir detay bence. IPS LCD yapıda bir panel bu panel ve %100 sRGB desteği bulunuyor bu panelde. Bu da özellikle bu cihazı alacak bazı iş anlamında kullanacak arkadaşlarımın bence dikkatini çekecek bir detay. O hedeflenen kişileri yakalayabilmeleri için bu cihazda güzel bir ekran kartı kullanmışlar. RTX 3060 ve sevilen bir ekran kartı modeli olan bu ekran kartı ile birlikte hem oyun amaçlı kullanımlar hem de günlük işlerde yani iş amaçlı kullanımlarda da kullanıcıların başarılı sonuçları elde edebilmesi için iyi bir donanım burada kurmuş Monster tarafı. Bu ekran kartının özelliklerine detaylıca baktığımızda ise 6 GB'lık GDDR6 RAM destekli bir ekran kartı bulunuyor bu cihazın içerisinde. Ekran kartında DLSS dediğimiz teknoloji desteği var. Nvidia DLSS ne demek diye baktığımızda ise derin öğrenme ve süper örnekleme gibi bir yapay zeka destekli teknolojinin olduğunu görüyoruz. GeForce'un RTX ekran kartlarında ayrılmış olan grafik işlemcinin içinde tensör çekirdeği bulunuyor arkadaşlar ve burada da yapay zeka işlemcilerini kullanarak grafik performansını yükseltiyor ve yapay zeka ile görüntüleri daha üst bir seviyeye taşıyabiliyor ve bu sayede sizler oyunlarınızda daha yüksek FPS alabiliyorsunuz ve daha keskin grafikler oluşturabiliyorsunuz. Dynamic Boost dediğimiz sizin performansınıza yani isteğinize göre performansı konfigüre edebildiğiniz detaylar mevcut. Nvidia Broadcast özelliğiyle de canlı yayınlarınızda arkanızı istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Özellikle dediğim gibi oyun anlamında kullanan bazı arkadaşlarımız canlı yayınlarda bu özelliği kullanabilirler. Ancak bu özellik şu anda beta olarak bizlere sunuluyor. Onu da sizlere söylemiş olayım. Zaten modelin başında yazmakta olan RTX'in de gücünü bu cihaz sizlere sonuna kadar hissettirmeyi başarıyor arkadaşlar. Dediğim gibi hem oyun anlamında hem de tasarım ve buna benzer işlerle uğraşan kişiler için bence 10 numara bir ekran kartı bu cihazda da çok güzel bir şekilde performans sergiliyor. Bu bilgisayarın içerisinde Intel'in Tiger Lake Core denilen yepyeni işlemci serisi Core i7 11800H modeli bir işlemci görev yapıyor. Şimdi bu işlemcinin yanı sıra cihazın içerisindeki RAM ve SSD miktarı da çok önemli. İçerisinde 16 GB'lık bir RAM bulunuyor. 8 ve 8 iki farklı slota bu RAM'leri konumlandırmış marka. Bu RAM'ler DDR4 ve 3200
MHz hızında çalışabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda Intel'in Wi-Fi 6 desteği de bu cihazda görebiliyoruz. Özellikle ağ ürünleri artık değişiyor. Hayatımıza giren yeni ağ ürünlerinin hemen hemen hepsinde Wi-Fi 6 teknolojisini görmeye başladık. Bu cihazda da Wi-Fi 6 desteğinin bulunuyor olması bence avantaj olmuş. Özellikle kablosuz bir internet ile oyun oynayacaksanız çok önemli bir detay. Depolama tarafına değinelim. 512 GB'lık Samsung'un M2 NVMe SSD'si bulunuyor. Bu SSD'yi de daha önce ben birçok cihazda gördüm. Harbiden performansı çok yüksek bir SSD. Yaptığımız testlerde de saniyede 2.3 GB okuma, 1 GB da yazma hızına sahip. Ayrıca isterseniz 2 adet daha M2 SSD'yi bu cihaza ekleyebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Gelelim işin pil kısmına. Bu cihazın içerisinde bulunan pil tabii ki oyuncuları böyle oyun oynadıkları zaman bütün gün götürmesi çok mümkün değil. Ancak sıradan işleri yapacaksanız ve internet gezintisi için bu cihazı kullanacaksanız bir günü rahatlıkla çıkartabilecek kapasiteye sahip olduğunu sizlere söyleyeyim. Ama oyun oynayacaksanız mutlaka yanınıza adaptörünüzü almanızı öneririm arkadaşlar. Genel değerlendirme bölümüne doğru geçtiğimizde ise bu bilgisayarı kimler almalı sorusunu aslında cevaplamam lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Mimarlık, mühendislik ve tasarım gibi güç ve performans gerektiren işlerde bence bu bilgisayarı satın alabilirsiniz. Sizi yarı yolda bırakmayacak bir makine olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ama bir de tabii şöyle bir durum var. Okullar uzunca bir süre sonradan açıldı. Back to school yani okula dönüş kapsamında bir öğrenciyseniz sizin de okul hayatınızdaki birçok işinizi görebilecek seviyede bir dizüstü bilgisayardan bahsediyoruz burada. Cihazın başlangıç fiyatı 19.200 TL bandında normalde. Ancak şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu cihaz şu anda Monster tarafında bir indirim olmuş. 15.999 TL demişler ama aramızda 1 liranın lafı olmaz. 16.000 lira diyeyim ben sizin için. 16.000 liradan bu cihazı satın alabiliyorsunuz şu sıralar. Özellikle aslında Monster dediğimiz an böyle reklamlardan falan aklımızda kalan bir slogan var biliyorsunuz arkadaşlar. Açamayacağı ya da oynayamayacağınız bir oyun olursa bu cihazda 15 gün içinde paranızı iade yapıyorlar ve aynı zamanda da çok güzel bir şey daha var. Ömür boyu da ücretsiz bakım garantisi veriyor size Monster tarafı. Dolayısıyla bu cihaz hakkında aklınızda bir soru işareti varsa bu videoda giderebilmişimdir diye düşünüyorum. Eğer daha fazla bir sorunuz varsa da yorumlara yazarsınız diyorum ve tabii ki videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.